Reyhan kızım, nedir bu rezalet? Doğru düzgün bir izah et bakayım bana bu olanları. Macide Hanım, mutfakta da dediğim gibi işte. Ben bütün malzemeyi olması gerektiği gibi koydum. Un, su, maya, mayaya da bir dirhem tuz. Hepsi bu kadar, yemin ederim. Bu nasıl oldu ben bilmiyorum. Allah Allah, insanlar ağzına bile değdiremedi. Nasıl oldu bu iş böyle? Macide Hanım, ben her zamanki gibi bildiğim gibi yaptım. Bunun dışında size verebilecek bir cevabım yok. Oh, tövbe tövbe. Hadi tadı kötü oldu diyelim. Ona kötü bile denmez ya. Madem insanların önüne çıkartıyorsun, çıkartmadan önce bir tadına bakmaz mı insan? Bu daha münasip olmaz mıydı Reyhan? Haklısınız. Ne deseniz haklısınız. Bilmiyorum, bilemedim işte. Her zamanki yaptığım lokma diye gerek duymadım. Çok özür dilerim, ben çok utanıyorum. Tamam. Oldu bir kaza, ne yapalım? Ölmüşle bitmişe çare yok. Macide Hanım, ben bu görevi hakkıyla yerine getireceğimi size inandırdım. Siz de bana güvendiniz. Ama ben o güveni boşa çıkardım. Tamam dedim Reyhan. Geçti bitti. Tamam, kapandı bu konu. O kadar basit değil ama. Siz bana evinizi açtınız. Ekmek verdiniz. Allah sizden 1000 kere razı olsun. Ama ben sizin yüzünüze bir daha nasıl bakarım bilmiyorum. Bu yüzden benim gitmem en doğrusu sanırım. Hakkınızı helal edin. Şşş! Bir daha bunları duymak istemiyorum. Kimse bir yere gitmiyor. Ama ben size... Son sözümü söyledim Reyhan. Bu konu kapanmıştır artık. Hatasız kul olmaz. Hiçbirimiz kusursuz değiliz. Önemli olan bilerek, isteyerek yapmaman.
Bir daha bu konuyu duymak istemiyorum. Tamam mı? Hadi sil bakalım şimdi o gözyaşlarını. İşinin başına. Çok sağ olun. Allah'ım inşallah kötü bir şey olmaz. İnşallah. Reyhan abla. Ne oldu kızım? Ne oldu? Ne dedi Macide Hanım? Bu nasıl böyle oldu diyor. Ben durumu anlatmaya çalıştım ama durum ortada işte abla. Nasıl yani? Yoksa seni gönderdi mi? Aslında ben gitmek istediğimi söyledim abla. Kalamam burada böyle. Reyhan kızım sen ne yaptın ya? Hemen ufacık bir hata yapmayla gidilir mi? Yok Yıldız abla. Zaten Macide Hanım göndermedi beni. Bir daha da bunu senden duymayacağım dedi. Şükürler olsun Allah'ım, şükürler olsun. Bak, duydun mu Vildan? Ay, ben de bir an zannettim ki aklım çıktı. Ama ben bilirim, tanırım Macide Hanım'ı. Affedicidir o. O kimsenin günahını almaz. Allah ondan 1000 kere razı olsun. Öyle tabii de. Abla benim içim hiç rahat değil. Ben nasıl yaptım bunu böyle? Bu nasıl oldu anlamıyorum. Hadi ama bırak artık. Unut. Unut gitsin hadi kızım. Hadi bakalım. Yırttın. Geçmiş olsun. Ben bir içeri görüneyim. Belki yapacak bir şeyler vardır. Hadi şuraları toparlayalım. Elifciğim sen de yardım et bakalım hadi. Nasıl olur ya? Nasıl işe yaramaz planım? Kovulmalıydı, gitmeliydi buradan. Ben olsam kesin kovulurdum. Ne ballıymış. Ben şimdi Tarık'a ne diyeceğim? Yok anne, bu yaptığı artık affedilemez. Ya bütün misafirlerin önünde resmen rezil olduk ya. Ha böyle bir şeyi nasıl affedersin sen? Ay bak gitsin, başka yerde çalışsın. Gerekiyorsa parasını gene biz verelim. Ya burada olması şart mı? Ay abartma Humeyra, tamam. Tatsız bir olaydı ama ne yapalım, yaşandı. Ayrıca ilk hatasında onu kapının önüne koyacak kadar vicdansız değiliz biz. İlk hatası. İlk hatası mı yani? Tamam Humeyra, kapatalım bu konuyu artık. Selam. Çabuk bitmiş dua. Gittiler canım. Canlarını zor kurtardılar. Anlamadım. Tamam Humeyra, kapat bu konuyu. O ne demek ya? Şu yeni gelen hizmetçi yok mu Reyhan? Bir lokma yapmış. Ağzına alan şekilden şekle girdi. Resmen çıkarıyordu insanlar. Ne katmışsa artık içine. Ha. Kötü olmuş ya. Kötü ne demek ya? Felaketti. Anneme onu diyorum işte şimdi. Yol ver gitsin diyorum ama hala burada tutuyor. Ya abla bu yüzden işten çıkarılır mı bir insan? Anasının oğlu işte. Tamam ben daha size hiçbir şey demiyorum. Sustum. Neyse burası bayağı bir gerilmiş. Ben daha çok germeyeyim. Kaçtım. Görüşürüz. Hala nasıl oldu anlamıyorum ben ya. Yıldız'ım ne var ne yok? Ne yapıyorsunuz burada?
Başımızda bir musibet var paşam. Biz bir hata yaptık bugün, ah bir bilsen. Anlat Yıldız'ım. Her derdin bir çaresi vardır elbet. Ben yaptım o hatayı. Yıldız abla yapmadı. Deme kızım öyle. Sanki bilerek yaptın. Hem hala benim aklım almıyor nasıl olduysa. Ya sen anlatsana Yıldız'ım. Ya işte biz bugün lokma yaptık. Ben yaptım. Nasıl olduysa kötü oldu lokmalar. Ya bir tatlı ne kadar kötü olmuş olabilir ki? Dur bakayım bir tadına. Yemeyin. Paşam! Çıkart! At ağzından çıkart oğlum! Çıkart şunu! Yemeyin ne olur yutmayın, ne olur yutmayın. Nefes al oğlum! Ay gitti çocuk! Su için ne olur. İyi misin oğlum? Tamam iyiyim. Ay. İyi misiniz? İyiyim. Kerem, iyi misin oğlum? Ya tamam merak etmeyin. İyiyim. Bir sorun yok. Tehlike geçti. Bu lezzet beni aldı götürdü ya. Gerçekten çok farklı bir deneyimdi. Alay etmeyin. Ya doğru söylüyorum, alay etmiyorum ki. Var şuradan biraz üzüm alın da ağzınızın tadı değilsin. Hiç yemeğim gerek yok. Ya da hadi yiyeyim, canım çekti. Şöyle yeşil yeşil. Macide Hanım emin misiniz? Eminim Yıldız. Koy servisi masaya. Madem bir hayır yapıyoruz, tamamını erdirmek icap eder. Bu akşam soframızda bir yetim karnını doyursun. Peki Macide Hanımcığım. Başka bir arzunuz? Teşekkür ederim Yıldız. Şimdilik bu kadar. Abla eksik var mı? Yok kızım yok. Ama benim daha önce başka bir diyeceğim var. Ne oldu? Sen böyle diyorsan kesin hayırlı bir şey değildir ha. Hayır merak etme. Macide Hanım Elif'i sofraya çağırıyor. Ne? Niye? Elif de bu akşam onlarla birlikte salonda yemek yiyecek. Bir dakika. Ben doğru mu anladım? Öyle dedi vallahi. Yani hatta Elif için servis bile açtım ayrıyeten. İyi de niye? Niye diye git de sen sor. Macide Hanım'a hesap mı soracağım? Tövbe ne dediyse o. Bizimle oturacak dedi, kesin konuştu. Kesin mi konuştu? Kızım kadının gönlü bol, hayır yapmak istiyor işte. Ne iyi insan, ne düşünceli. Öyledir kızım, öyledir. Çok büyük bir sevap. Allah dualarını kabul eder inşallah. Amin kızım. Kahretsin.
Sara ne diyeceğim ya, ne diyeceğim? Oy benim mısır püskülüm. Bu akşam sen salonda mı yemek yiyeceksin? Hayatım şunu takar mısın? Tabii. Ver. Şirketten rahat bırakmadılar değil mi? Telefon elinden düşmedi. Öyle maalesef. Bu kadar yoğunluğun arasında bütün gün beni yalnız bırakmadığın için çok teşekkür ederim. Ne teşekkür Humeyra. Bugün senin babanın ölüm yıl dönümü. Tabii ki yanında olacağım. Onu çok özlüyorum Tarık. Umarım ona yakışır bir anma yapmışızdır. Diyeceğim de o köylü kızı her şeyi berbat etti. Şu tatlı olayı ha? Evet. Ya annem ona bu görevi vermeseydi böyle olmazdı. Yaptığı şey herkese rezil olduk. O kadar kötü ha? Kötü az kalır. Böyle sanki bozuk bir şey katmış içine. Tanımlayamıyorum. Parla kusacaktı neredeyse. Valide Hanım ne diyor? Kız hakkında yani. Ne yapmayı düşünüyor? Yani ne düşünecek? Sahip çıkıyor kıza işte. Bütün olanlara rağmen. Annemi bilmiyor musun? Yok aksilikmişmiş, bir kazaymış. Annemi anlamakta gerçekten bazen güçlük çekiyorum. Her şeye karşı adil olma çabası. Herkesi eşit görmesi. O köylü kızını da, o çocuğu da artık evimde görmek istemiyorum ben. Sen hiç merak etme hayatım. Valide Hanım o kız hakkında gerekeni yapacaktır. İnşallah dediğin gibi olur. Hadi yemeğe gidelim. Bizi bekliyorlardır. Hadi. Macide Hanım, sağ olun. Düşünmüşsünüz. Sofranızı açmışsınız ama size ayak bağı olmasın. Çocuk nihayetinde. Bir kabahati olur, size karşı mahcup olurum. Ben onun yemeğini mutfakta veririm sonra. Bu kadar konuştuğun kafi Vildan. Macide Hanım, ben sizi düşündüm. Elif bu akşam bizimle birlikte burada yemek yiyecek. Anlaşıldı mı? Peki Macide Hanım, ben gidip getireyim o zaman. Geldiniz mi? Bakıyorum da herkes toplanmış. Şimdi geldik biz de. Valide Hanım siz başlasaydınız. Herkes gelsin öyle başlarız. Birini mi bekliyoruz? Bu servis kim için? Yoksa Parla mı gelecek? Hah, geldiniz mi Vildan? Oo, küçük bir misafirimiz mi var? Gel Elif, gel kızım. Gel. Elif bu akşam bizimle birlikte yiyecek. Ne demek oluyor bu?
Ben bir şey yapmadım. Macide Hanım nereden çıkarttı bu işi? Hiç olacak iş mi? Evin hanımıyla beyiyle aynı masada yemek yiyecek. Ne var canım aa? İyi. Sen konuş böyle konuş. Humeyra Hanım kesin bir arıza çıkartacak. Tövbe tövbe. Üstüme iyilik sağlık. Kızım ne diyorsun sen? Ben ağzımı bile açmadım. Ben de bir şey söylemedim vallahi. Şimdi Elif bir hata yapsa kabak benim başıma patlayacak. Ay Vildan, sofra mı hazırlıyorum, dayak mı yiyorum belli değil. Sus bir Allah sen ya. Macide Hanım koskoca kadın. El kadar çocuk. Ne yanlış yapacak? Yapsa da Macide Hanım sana niye kızacak? Laf mı ettiğin? Kendi istemiş, öyle arzu etmiş. Kimsenin tesiri altında kalmaz o. Sen merak etme. Elif yavrum, gel böyle. Soruma cevap ver. Bir şey mi oldu? Elif'ciğim, iyi misin? Ben bir şey yapmadım. Tamam yavrum. Peki niye korktun bu kadar? Ha? Söyle canım. Kim olduğunu saklayacaksın herkesten. Senin benim kızım olduğunu kimse bilmeyecek. Yavrum korkma söyle. Ne oldu? Ha? Yok bir şey. Hadi gel otur eline fıstığım. Oturmuyorsa oturmasın, üstüne gitmeyin. Abla. Humeyra. Ne var, bir şey söyleyemeyecek miyim? Hayatım tamam sakin ol. Yani belli ki bu akşam misafirimiz olacak. Zaten çocuk korkmuş baksana. Böyle olmayacak. Ben artık kendi yöntemlerimi kullanacağım. Gel Elif'ciğim hadi. Şöyle yerine otur. Tamam mı? Gel. Ha. Güzelce ne ye yemeğini. Hadi bakayım. Evet. Buyurun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Elifçim bak. İstediğin her şeyden alabilirsin. Hiç çekinme, tamam mı? Elif'ciğim. Bak bundan mutlaka al. Kaçırma derim. Çok güzel. Oğlum makarnayı uzatır mısın bana? Şafak, Efendim? mis gibi karışık kızartma yaptım zeytinyağında. Domatesini, sarımsağını da bol tuttum. Tam senin sevdiğin gibi. Dibine bandıra bandıra yersin. Hiç iştahım yok anne. İştah da neymiş ayol? Çocuk musun sen? Başka bir şey yapayım sana. Canın ne istiyor söyle, anneciğin yapıversin. Yok anne sağ ol. Bir haller var sende. Eğ bakayım alnına. Ateşin de yok ama
İyiyim ben anne. Bir şeyim yok. Hadi sen yemeğini ye. Öyle mi? İyi madem. Bu çocuk sakın... Yok canım. Ama bu haller de... Bildiğin aşık halleri bunlar. Ay yok canım, ne aşık. Hem ben görüp beğenmemişim daha. Öyle kendi başına isyankar gibi aşk mı olurmuş? Hah. Çapak amca öğretmenimiz olsa ne güzel olur. Değil mi anne? Ben konuştuğumda hep beni dinliyor, biliyor musun? Öğretmenim olsa soru sormaktan hiç korkmam. Bence o kimseye kızıp bağırmıyordur. Anneciğim sen de yesene. Yok oğlum, ben aç değilim. Sen ye, ben sonra doyururum karnımı. Var mı ki başka yemeğimiz? Olmaz mı? Sen ye hadi. Defterlerimi örümcek adamla alalım, olur mu anne? Sen işe girersen belki yeni ayakkabı da alırız. Aç değilim dedim ya kuzum, sen ye hadi. Anne sen yemezsen ben de yemem, ye lütfen. Sen beni öldürecek misin ha? Öldürecek misin? Ben... Vildan teyze Sen benim başımı yakacaksın Sarıçıyan, anlaşıldı. Oh! Dün geldiğin konakta bugün kontesler gibisin. Bir elin yağda, bir elin balda, yeni kıyafetler, yemekler. Hoşuna gidiyor değil mi? Kızma, ne olur. Aferin mi diyeyim? Acındırıyorsun değil mi kendini Macide Hanım'a? İstemiyorum, hayır niye demiyorsun? Tarik Bey. Aferin. Zeki kızmışsın. Korkma. Seni takdir edeceğim. Susarak, konuşmayarak bana olan sadakatini gösterdin. Seninle gurur duyuyorum. Küçük kız. Vildan teyze, benim tuvaletim geldi. Tuvalete gidebilir miyim? Çık. Ne oluyor Vildan? Bu yeni gelen hizmetçiyi gönderiyordun hani. Tarik Bey, Bahane üretme. Bana sonuçta gel demiştim sana. elimden geleni yaptım ama olmadı. Demek ki elinden geleni yapmamışsın. Kız hala konakta. Kovulmamış. İşe yarar sandım. Sandın. Ben de Elif'i saklayabilirsin sanmıştım. Ama beceremedin. Kız bu akşam yemekte masada oturuyordu. Sayende. Macide Hanım istedi, geri çeviremedim. Eğer bir daha saçma sapan planlarla
işi elini yüzüne bulaştırırsan. Kredin tükenmek üzere Vildan. Artık son şansların. Ne yapacaksan yap. Bak, sen yemeyince ben de yiyemedim. Hadi benim hatırım için bir lokmacık bir şeyler ye, olur mu? Sağ ol anne. Ellerine sağlık. Bak, sen böyle yemeden içmeden kesildin ya. Aklıma düşen şeyden dolayı böyle olduysan... sana öyle kısmetler bulacağım ki. Bir şey olduğu yok. Güzel annem benim. Midem kötüydü biraz. Hadi kalk. Beraber yiyelim masada. Midem kötü. Oldu. Ben de inandım hemen. Hayır sanki inadına yapıyor. Bir de konuşmuşsun o kadar. Bu çocuğu alıp da masamıza kadar oturtmak da ne demek? Ah anne ya. Peki Kerem'e yarınki yönetim kuruluna katılmasıyla ilgili yaptığı emrivakiye ne demeli? Ne var bunda anlayamadım. Nasıl ne var bunda? Ne yapacak Kerem orada? İşle ilgili hiçbir şey bilmiyor ki. Yani saatlerce boş boş oturacak dedim. Ya olsun. Böyle böyle ilgilenmeye başlar işte şirketle. Ya başka zaman için tamam ama yarınki toplantı çok önemli. Ben orada çocuk eğleyemem. Bence abartıyorsun. Tamam Kerem biraz uçarıdır, havaidir ama yetişkin artık. Ya sıkıntı yaratmaz sana. Yetişkin mi? Onu bir tek ben bilmiyorum herhalde. Tarik bari sen yapma. Annem bir taraftan, o küçük kız bir taraftan. Bir de şimdi Kerem'i mi tartışacağız? Tamam. Sıkma canını sen, tamam. Herkes üstüme geliyor zaten. Bari sen yapma. Tamam, ben de bir an gerildim işte. Düşünme artık sen bunları. Çıkacağımız tatili düşünelim, o kadar. Gideceğimiz bir tatil vardı değil mi? Onu bile unutturdular bana. Sen merak etme. Bir hafta boyunca sana stressiz, harikulade bir tatil yaşatacağım. Söz veriyorum. Sabırsızlanıyorum gerçekten. Yarın hemen hazırlıklara başlayacağım. Harika. Nem maskemi yapmadım ben. Dur onu yapayım. Yarın holdingde atıyoruz değil mi imzaları? Hayır, yarın asla olmaz. Öteki gün hallederim. Kahretsin. Yarın Kerem de şirkette. Ertelememiz şart. Ben bu zaferi daha fazla nasıl oyalayacağım ya? Nasıl? Toplantı öncesi istediğiniz dosyalar Tarik Bey.
Teşekkür ederim. Kerem Bey de gelecek sanırım. O da toplantıya katılacak değil mi? Evet, O halde size hazırladığım dosyalardan bir parti de onun için hazırlayayım. iyi olur. Kapıyı çek çıkarken. Peki. Hazırla tabii. Küçük bey hiçbir şeyden eksik kalmasın. Toplantıya katılacakmış. Ne anlıyorsa sanki toplantıdan. Düşündüğümden daha çabuk ayağıma dolanacak galiba. Bunu mu alsam, bunu mu alsam acaba? Bunu da koy. Ay ışığında restoranda bu elbise çok güzel olur. Hem Tarik da çok beğeniyor bu elbiseyle beni. Yok komşu, pazarlar artık eskisi gibi değil. Köyden getirdik doğal diye aşağıki marketten bile daha pahalıya satıyorlar. Hay nereden bileceğiz biz doğal olduğunu, organik olduğunu yani? Bu benim geçen gün Şafak'la konuşurken gördüğüm kız değil mi? Ne oldu, niye durdun komşu? Şu kız kim? Sen bilirsin, yeni mi taşındı mahalleye? Aa, yeni. Şu yukarıdaki eve taşındı. Ne zamandır boştu bilirsin. İyi huylu, güzel iyi bir insan. Hadi ben eve geçiyorum. Çenen düştü yine, benim işim var. Sen sordun, ben de keyfimden mi söyledim sanki? Önünüzdeki dosyalarda satış düzeyinde sezonlar arasındaki uçurumu çok net fark edeceksiniz. Gene aynı dosyada bu sektörün önde gelen şirketlerinin pazar payları da yer alıyor. İnceleyebilirsiniz. Buradan yola çıkacak olursak... Herkesten çok özür dilerim. Gerçekten İstanbul trafiği malum. Daha alışamadım. Hoş geldin Kerem. Eyvallah. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Neyse siz devam edin ya, ben bölmüş oldum ama kusura bakmayın. Tamam, mühim değil. Evet. Nerede kalmıştın? Sektördeki şirketlerin pazar payından elde ettiğiniz bir sonucu paylaşacaktınız. Tamam, doğru, paylaşacağım. Orada gördüğünüz oranlardan yola çıkacak olursak... Neyse, siz şimdi daha ilerideki tabloları da inceleyin. Üzerine konuşacağız. Ay yine çok güzel yapmışım kısırı vallahi. Ellerime sağlık. Mahallemize yeni komşu gelmiş. Bir tabak ikramla kapısı çalınmaz mı? Yakışır mı bize? Bakalım kimmiş bu yeni komşu? Annesi babası nasıl insanlarmış? Öğrenelim değil mi? Süsü de eksik olmasın. Ay, acele işe de şeytan karışırmış. Ay ne güzel oluyor. Son olarak söylemek istediğim bir şey var. Bu son tablolardan da görüldüğü üzere kar marjımızı arttırmak için şu son konuştuğumuz hususlara önem vermemiz gerekiyor. Çok doğru. Kerem, sen ne düşünüyorsun bakalım bu konuda? Yani bugüne kadar bu hususlara dikkat edilmemesi çok şaşırtıcı. Çünkü bütün dünya markalarının ilk dikkat ettiği hususlar bunlar. Yani pazar payının veya satışların maksimizasyonu değil de
Yani söylediğiniz gibi kâr marjına odaklanmak şart. Ama bunun için de tüketicinin arz talep dengesini iyi ayarlamak gerekiyor. Ve üretimi bence o konuda kanalize etmek gerekiyor. Amerika yaramış. Oraya serseriliğe mi gittim zannediyorsun? Gel. Tamam. Benim küçük bir işim çıktı. Siz toplantıya devam edin, ben geleceğim. Ne işin var senin burada? Anlaşmamızı tamamlamaya geldim. Sana bugün müsait değilim dedim. Yarın gel dedim. Sekreterinle mi yoksa işçinle mi konuşuyorsun sen? Önüme bakmak istiyorum artık. İmzaları atalım bitsin. Sen de kurtul, ben de. Kerem burada. Yani? Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Aileden biri bile bu yaptığımı öğrenirse ne olur biliyor musun? Sen de öğrenmemesi için çabala. Beni ertelemeden becer ama. Buraya kadar geldim. İmzayı atmadan gitmeye de hiç niyetim yok. Anlatabildim mi? Hiç hoşuna gitmedi Tarık Bey'in aldığı cevap. Yok yahu. Niye ki? Senden böyle bir cevap beklemiyordu. Bildiğin yem attı sana, sen de tıkır tıkır cevap verdin. Helal vallahi. Belli ki yönetici kumaşı var sende Kerem. Sen çok ilgilenme sen de. Amma yaptım be Yunus. Yöneticilik kim, ben kim? Hem biliyorsun o tarz şeylerden önce istemek gerekiyor. O istek de bende yok. Bir gün daha Zafer. Bir gün daha. Her şey hazır. Bir imzalar kaldı. Senin de dediğin gibi. Sadece imzalar kaldı. At bitsin. Bunu yarın da yapabilirdik değil mi? Neden Kerem'in geldiği günü seçiyorsun? Beni düşürdüğün durumun farkında mısın? Yerim belli, yurdum belli. Bir imza kalmış. Olanla ölene çare yok. Karşındayım. Bak. Üstüne düşeni yap. Hemen gideyim. Duvar arasında sıkıştım kaldım. Annesiz, sevgisiz, çaresiz yaşarım. Kara kışlar geçmez mi, bahar hiç gelmez mi? Yoruldum ağlamaktan, nedir günahım? Dört duvar arasında sıkıştım kaldım. Annesiz, sevgisiz, çaresiz yaşarım. Kara kışlar geçmez mi, bahar hiç gelmez mi? Yoruldum ağlamaktan, nedir günahım? Buradayım, buradayım, buradayım işte. Söyleyin kim yaramı saracak?